Her kim Rahman'ın zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse nukayyid lehu şeytanen, biz ona bir tane şeytan musallat ederiz. Fehuve lehu karin, sonra o onun en yakın dostu olur. Aklı başında bir adam şeytanı kendine dost eder mi? Kardeşler, etmemeli. Kafası biraz çalışıyorsa dost etmemeli. Bugün en çok aldığım şikayet mesajlarından bir tanesi cinlenme. Cinlenme, cin şikayeti, cin tasallutları. Neden çok fazla arttı bu? Son zamanlarda cin tasallutu çok fazla arttı. Türkiye'de cin filmleri çok fazla var. Neden? Cinlerle uğraşan insan sayısı, gençlerin sayısı, bu boş işlerle uğraşan insan sayısı çok fazla. En çok izlenen filmler cin filmleri. İzlemeyin kardeşim, çağırmayın bu cinleri ya. Başına sardığın zaman bu belayı kurtulman çok zor. Cinler en çok kimlere musallat olur? Namazı olmayanlara musallat olur. İçkisi olan, abdestsiz gezen, guslü sağlam alamayan, çok fazla küfür eden, gıybet yapan insanlara cinler musallat olur. Namaz kılanlara da olur mu? Az olur. Diğerlerinden daha azdır çünkü namaz ve abdestte adamın üzerinde bir zırh vardır. Ancak iki şekilde olabilir. Bir, anasından babasından lanet almıştır. Anasını babasını kızdıracak bir şey yaparsa bir adam, lanet ederse bir kere üzerindeki zırhı Allah alır. İsterse günde 10 vakit namaz kılsın. O zırh üzerimizden kalktığı zaman ne olur? Bir cin gelir musallat olur. Bazen sayı artar. Sonra gece uyutmaz. Sabah ezanına kadar büyük sıkıntılar çektirir. Karabasan mı dersin, rüyalarına girmek mi dersin, sopayı yiyen mi dersin, alay eden mi, cinsi münasebete giren mi dersin? Çeşit çeşit binlerce vaka, hep yaşadığım, gördüğüm, bildiğim meseleler. Bunlar neden oluyor? Allah'tan kopuk olduğun zaman cinler sana musallat olur. Şeytanı musallat ederim diyor Allah Teala. En yakın dostun da o olur diyor. Sonra namaz kılmasına rağmen bir adama niye cin musallat olur? Adağı vardır. Adak yapmıştır. Allah'ım şu dükkanımı açarsam bir tane koç keseceğim. Buna adak denir. Artık sen söyledin. Allah'a söz verdin. Adağı yerine getirmedin. Getirmediğin zaman ne olur? Yine Allah senin üzerindeki o zırhı kaldırır ve cinlerin açık hedefi haline gelirsin. Yine sana musallat olurlar. Sonra hayatın sıkıntı üzerine sıkıntı. O güne kadar kendini bir kral gibi hissedersin. Çünkü o sağlıklı hayatının kıymetini bilmiyordun ama şimdi bir cin musallat oldu sana. Rahat vermiyor. Her gün sopa yiyorsun, dayak yiyorsun. Psikolojisi bozulur, gider psikiyatriye. Allah ve Resulüne gitmediği zaman psikiyatriye gider. Psikiyatri buna 2 tane de hap verir. Duvar hapı. Beyninin %50'sini uyuşturan bir hap bu. Beyninin yarısını da düşünemiyorsun. Yarısıyla hayal meyal düşünebiliyorsun. Bütün hayatını etkiler. O hap devamlı beyin hücrelerini yok eder. Gerek var mı bunlara? Neden şeytanları kendine dost yapıyorsun? Neden paralarını psikiyatrlara veriyorsun? Sağlam bir Müslümanın psikiyatra ihtiyacı olmaz. Kur'an'ı ve sünneti iyi bilen ve yaşamaya çalışan bir Müslümanın psikiyatra ihtiyacı olmaz. Gerek yok. Ama şeytan ona musallat olduğu zaman oyun oynar onunla. Makara yapar. Öyle bir oyun oynar ki, öyle bir ince sahneler yapar ki kahkahalarla güler yaptığı işten sonra. Tramvaydan eve geliyorum, tramvayla. 2 tane çocuk işten çıkmışlar. Ben de 2 ya da 3 kişi yanlarındayım. Çocuklar yarım saat boyunca gidecekleri yere varıncaya kadar bir adam hakkında gıybet yaptılar. Yarım saat boyunca. Artık ustabaşıları mı, işverenleri mi bilmiyorum. Yarım saat boyunca ballandıra o dedi ben böyle yapacağım, bu dedi şöyle pis bir adam, bu dedi böyle pis bir adam. Tabii biz de oradayız. İşitiyoruz, duyuyoruz. Fakat adamı tanımadığımız için gıybet bize yazılmıyor. Tanısaydık bize de yazılırdı. Ya susturacaktık onları ya da orayı terk edecektik. Yarım saat boyunca gıybet yaptılar ve inecekleri durak geldi. Biri diğerine şöyle dedi. Ya tamam şimdi kapatalım, gıybete girmeyelim ya. Ne yaptı bu şeytan bunlara? Kekledi. Yarım saat boyunca senin ağzına balı çaldı gıybeti yaptın zaten. Keyifle gerildin gıybeti yaptın, salladın. Tam ineceğin yere geldin, ayrılacaksın ya şimdi arkadaşınla. Ya dur şimdi gıybet yapmayalım, günaha girmeyelim ya. Az daha diyecekti, buraya kadar geldi. Yapacağın kadar yaptın kardeşim diyecektim ama tanımadığım adamlar, şimdi kavga etmeyelim. Orada tekvando sanatımı icraat etmek zorunda kalmıyorum. Gerek yok. Zaten mekan dar olduğu için ne bacak kaldırabilirim ne sağlam bir darbe yapabilirim. Muhtemelen dayak yerdim yani. Allah Teala bu insanlarımıza hidayet nasip etsin. Amin. Bakın bir haber okuyacağım. Muhakkak bunu okumam